Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Doğa ile Fatih kabak tadı verdi diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümünde Fatih'in Doğa'ya yaptığı araba jesti bir anlığına havayı yumuşattı. İkili acaba bu kez oluyor mu hissini verdi. Fakat biz bu senaryoyu çok gördük. Yeni bölümle birlikte aynı döngünün tekrar çalıştığını, küçük bir kıvılcımın yeniden büyük bir kavgaya dönüştüğünü izleyeceğiz. Fatih'in umursamaz, ne olacaksa olur tarzı tavırları bitmeyecek. Doğa ise belki de 3 milyonuncu kez valizini toplayıp eşiği aşmanın eşiğine gelecek. Bu noktada izleyici olarak hepimizin ortak duygusu çok net. Bu ayrıl barış sarmalı artık sürükleyici olmaktan çıktı. Ya kökten bir kopuş ya da bir daha bozulmamak üzere kalıcı bir barış. Senaristlerden beklenti bu. Çünkü Doğan'ın aynı döngüde dönüp durması, karakterin ilk sezondan beri bir türlü tamamlayamadığımız hikayesini sürekli askıda bırakıyor. Ben bu yeni bölümde Doğan'ın gitmek fiilini yalnızca duygusal bir refleks olarak değil, planlı bir kendi ayaklarımın üzerinde dururum hamlesine dönüştürebileceğini düşünüyorum. İlk sezondan bu yana ekran başındaki herkesin görmek istediği görüntü açık. Eğitimini tamamlamış, mesleğini eline almış, ekonomik ve duygusal bağımsızlığını kurmuş bir Doğa profili. Bunun yalnızca bir ayrılık tehdidi olmaktan çıkıp gerçek bir bireyselleşme hikayesine dönüşmesi hem karakteri büyütür hem de hikayenin dinamizmini genişletir. Fatih'in her tartışmada Doğa'yı küçümseyen ve duygularını yok sayan yaklaşımı değişmediği sürece Doğan'ın güçlenmesi sadece Doğa için değil, izleyici adaleti açısından da gerekli. Yeni bölüm, Doğan'ın bu eşiği gerçekten aşıp aşamayacağını, yangın merdiveni gibi inilip çıkılan bir kapı olmaktan çıkarıp asıl rota haline getirip getiremeyeceğini gösterecek. Gelelim Kıvılcım ve Ömer cephesine. Son bölümde Kıvılcım, Ömer'in Yeşim'in hayatını kaybettiği kazada bir dahli olabileceği şüphesiyle yüzleşti. Bu yüzleşme yalnızca iki insan arasındaki güven meselesi değil, aynı zamanda etik, vicdan ve ebeveynlik sorumluluğu üzerine kurulu çok katmanlı bir düğüm. Yeni bölümde Kıvılcım'ın ilk refleksi bu gerçeğin şimdilik saklanması yönünde olacak gibi duruyor. Ömer ise hayatının en zor terazisiyle baş başa. Bir yanda belki masum birinin kendisi yüzünden özgürlüğünden olması ihtimali ve adalet duygusu, diğer yanda yeni doğan bebeği ve Kıvılcım'la kurduğu aile. Bu iki ağırlık arasındaki salınım Ömer'in omuzlarına taş kesilmiş gibi oturacak. Kıvılcım'ın şimdilik sustur çağrısının ağırlığı Ömer'in zaten kırılgan olan psikolojisini daha da zorlayacak ve onu gerçekleri açıklamaktan bir adım geri çekecek. Ancak şunu net söyleyelim, susmak gerçeği ortadan kaldırmaz. Yalnızca gerçeğin yolunu uzatır. Bu yüzden yeni bölümde somut bazı ipuçlarının küçük ama etkisi büyük delillerin ortaya çıktığını görmemiz çok olası. Ömer'in hatırladığı, unuttuğunu sandığı veya başkalarının bildiği ayrıntılar dosyanın kapağını aralarsan dökülen evraklar gibi yere saçılabilir. Fakat burada kritik soru şu: Ömer gerçekten kaza yaptı mı? İzlediğimiz her şey, özellikle de bizim görmemiz için özenle yerleştirilmiş deliller doğal olarak Ömer'i işaret ediyor. Ne var ki dramatik denge açısından bunun doğrudan doğruya Ömer yaptı, hapse girdi ve uzun süre yok gibi bir çizgiye evrilmesi dizinin ritmini kırar. Bu nedenle olası kurgu, Ömer'i ustaca kurulmuş bir planın, zekice örülmüş bir tuzağın içine yerleştirmek olabilir. Nilgün ve Hakan'ın oğulları Furkan'ı korumak adına Ömer'i bir ideal günah keçisi olarak konumlandırdıkları senaryo hem dramatik gerilimi yükseltir hem de karakterler arası güç eşitliğini korur. Yapbozun parçaları gibi tek tek yerine oturan anlar, küçük tanıklıklar, saat, konum, kamera, telefon kayıtları ve belki de masum görünen bir ayrıntı. Tüm bunlar birleştiğinde hakikate giden patikanın taşları döşenecek. Bu yolun sonunda Ömer'in suçsuzluğunun anlaşılması kadar onu tuzağa çeken aklın ve motivasyonun da netleşmesi hikayeyi bir üst katmana taşıyacaktır. Nursema ve Firaz cephesinde ise sular durulmuş gibi görünse de alttan alta kaynayan bir kazan var. Firaz, Demet defterini kapattığını ilan etti ve hatalar zincirinden sıyrılmak için Nursema'ya sığındı. Ama geçmiş kolay bırakmaz. Demet'in olan biteni takıntıya dönüştürerek Firaz'ın peşini bırakmaması çok mümkün. Yeni bölümde Demet'in gölgede kalan varlığı beklenmedik bir anda sahnenin tam ortasına düşebilir.
Firaz konuşmaktan kaçsa bile Demet ve Nursema arasında bir yüzleşmenin zemini yavaş yavaş örülüyor. Bu yüzleşme yalnızca bir üçüncü kişi dramı değil, Nursema'nın neyi affedip neyi affedemeyeceğini, sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini de gösterecek bir karakter testi olacak. İzleyiciden gelen Demet hamile olabilir ihtimali ekran dili açısından güçlü bir kaos tetikleyici. Demet gerçekten hamile olmasa bile bunun gibi bir iddia veya kurgu Firaz'ın zayıf karnına basarak onu köşeye sıkıştırabilir. Ancak ben meseleyi Nursema'nın perspektifinden okumayı daha anlamlı buluyorum. Nursema'nın Firaz'dan hamile kalması ve tam da bu dönemde hakikatlerle yüzleşmesi dramatik olarak çok daha katmanlı bir denge kurur. Bir yanda anne olma olasılığıyla büyüyen sorumluluk, diğer yanda yanımda duracak kişi kim sorusunun soğuk gerçeği. Firaz'ın geçmişine bakınca iyi niyetli de olsa hatalar yapan bir karakter profili çizdiğini gördük. Bu nedenle Nursema'nın önce gerçeği tüm çıplaklığıyla görüp sonra rotasını kendisinin belirlemesi, karakter gelişimi ve izleyici tatmini açısından daha doğru görünüyor. Çünkü izleyici Nursema'nın üzülmesini istemiyor ama aynı izleyici yapılanların bedelsiz kalmadığı bir adalet duygusunu da arıyor. Toparlarsak, Doğa Fatih hattında karşımızda duran temel problem tekrarın tekrarı. Bu tekrar ya kırılacak ya da dönüştürülecek. Doğanın bireysel yükseliş hikayesi burada anahtar. Kıvılcım Ömer hattında ise iç içe geçmiş iki soru var. Gerçek nedir ve doğru ne yapılmalıdır? Birinci sorunun yanıtına giden yol delillerle açılacak. İkinci sorunun yanıtı ise karakterlerin vicdan terazisinde biçimlenecek. Nursema Firaz Demet üçgeninde ise herkesin yüzleşmekten kaçtığı şey er ya da geç kapıya dayanacak. Bir yüzleşme olacaksa bunun zamanlaması senaryonun elinde. Fakat sonuç Nursema'nın kendi sınırlarını çizdiği ve kendi hikayesini yazdığı bir rotaya bağlandığında izleyicinin içi daha rahat edecek. Ayrıca bu düğümlerin çözülüş biçimi dizinin anlatı matematiği açısından belirleyici olacak. Doğa Fatih hattında karar anı ne kadar ertelenirse her geri dönüş daha inandırıcılık sınavına dönüşüyor. Bu nedenle Doğan'ın mesleki ve kişisel bağımsızlık adımlarını göstererek anlatmak şart. Staj, mülakat, ilk iş günü, ilk başarısızlık ve ardından gelen küçük başarılar. İzleyici Doğan'ın güçlenmesini sadece diyalogdan değil, eylem üzerinden görmeli. Böylece ayrıl barış kısır döngüsü, büyüme öğrenme seçim üçlüsüne yer açar. Fatih tarafında ise değişim ya samimi ya somut olur ya da seyircinin gözünde kapanan bir dosya. Eylem görmediğimiz her söz yeni bir kriz anında buharlaşıyor. Dizi de bunun bedelini izleyici sabrından ödüyor. Kıvılcım Ömer hattında beklenen gerçeğin bir anda patlaması değil, kontrollü, katman katman ilerleyen bir aydınlanma. Delil kırıntıları yalnızca kim yaptığı değil, neden böyle algılandı sorusunu da aydınlatmalı.